Motomüzika kanalından merhabalar. Yine motosiklet sevdalılarına özel bir içerik üreteyim dedim. Şimdi uzun bir yola çıkacağım. Son kontrolleri yaptırdım. Suzuki servisinde. Sağ olsun Metin de çok yardımcı oldu. Son ayarlamaları yaptık, işte gidonu geri çektik falan. Tabi anlatmak istediğim bunlar değil. Ağır bakım diye niteleyeceğimiz 2 hafta önce bir bakıma soktum. Uzun yola çıkacağım için. Zincir dişli setini değiştirdim. Bir takım eksikleri giderdim. Bunlardan sizlere bahsetmek istiyorum. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, motosiklet şu an 25.000'de, biliyorsunuz 19.000 kilometrede almıştım. Takip edenler bilecektir. 1040 tam sentetik yağ kullanmıştım yazdan çıktığımda. Bu sefer ustayla görüştük. Buranın biraz sıcak olması, 40 derecelerin üstüne çıkması, bu sefer tam sentetik 1050 yağ kullanmaya itti bizi. 2 haftadır kullanıyorum. Memnunum. Vites değişimleri biraz sertleşti ama motosikletin daha rahat aktığını hissediyorum. Bundan sonra tabii bu değerleri kafamıza göre yapmıyoruz. Kitapçığında da 10-40, 10-50 hava durumuna göre hangi yağ viskozitesini kullanmamız gerektiğini söylüyor. İkinci olarak teker rulmanlarına bakmayı önerdi ustam. Tabi dışarıdan bakınca tekeri çevirdiğimiz zaman, orta sehpayı aldıktan sonra bir uğultu falan olmuyordu. Bir iki tarafından tekeri tutup sallayınca tıkırtı falan da olmuyordu ama zincir değişiminde arka tekeri sökmüşken bakalım dedik. Çıkarttık ve bazen işte parçalar arıza yaptığını ya da ömrünün dolduğunu hissettirmeyebiliyor. Ta ki sökene kadar. Sallayınca şıkır şıkır ses gelince dedik ki bunun içindeki bilyeler bozulmuş. Bunu da değiştirelim. Ön arka teker rulmanlarını değiştirdik. Gelelim zincir konusuna üçüncü olarak. Ya zincir aslında çok bozuk gibi durmuyor. Formu yerinde gibi duruyor ama motosiklet 2016 model ve 2016 yılından beri üstünde orijinal zincir duruyordu. Daha önceki videolarda da anlatmıştım. Benden önceki sahibi çok güzel bakmış. Ben de baktım. Yani 30-35 bine kadar götürebilir miyim diye düşündüm ama şöyle bir aksilikle karşılaştım. Artık zincirin miadı dolmuş. Görünüş açısından çok belli etmese de yine rulmanlar gibi. Şu karmaşadan bir çıkayım. Bu zincirlerin arasında O-ring, X-ring denen bir kauçuk malzeme var. Artık onlar o kadar çok sertleşmiş ki sürekli zincir yağlamak zorunda kalıyordum. Ve sesi kesemiyordum bir türlü. Tabii bu motosikletin sürüşüne, titreşimine de etki ediyordu direkt. En son temizlemeye çalıştığımda zinciri parça parça döküldü. Artık iyice sertleşmiş. Bunu araştırdım. Tabii O-ring, X-ring falan diyorlar. Bu kauçuklar yağı zincirin içerisinde tutmak ve dışarıdan toz girmesini engellemek için yapılmış. Aynı zamanda da sesi kesiyor. Dedim zinciri de değiştireyim. Zinciri tabii set halinde komple değiştirdik. Şimdi burada şu tercihi yapmam gerekiyordu. O-ring mi, X-ring mi, Z-ring mi? Valla eskiden ya zincir kaliteli olsun da O-ring mi, X-ring mi olsun, bunu çok kafaya takmıyordum. Çünkü bu konuda cahildim. O-ring, X-ring, işte Z-ring zincirlerle ilgili şunu öğrendim.
O-ring, X-ring, Z-ring aşağıdan yukarıya doğru zincirin ömrünü direkt etkiliyormuş. Zincirin uzun süre yağlı kalmasına, ondan sonra ömrünün biraz daha uzun olmasına direkt etki ediyormuş. Bunu öğrendim. Ve X-ring tercih ettim. O-ring daha kısa ömürlü, X-ring ortada. Bir de Z-ring işte bu daha uzun ömürlü deniyor. Ama tabi bu zincire bakmanızla da alakalı bir şey. Yani O-ring bir zinciri X-ring'den daha uzun sürede kullanabilirsiniz. Eğer X-ring kullanan veyahut da Z-ring kullanan arkadaş iyi bakmıyorsa. Bir de ben sadece şekil şükül olsun diye bunun renkleri var zannediyordum. Silver, gold, bir de siyah, black olan zincir çeşitleri varmış. Bunlar da zincirin ömrünü etkilemese dahi korozyon ya da paslanmaya karşı etkileri farklıymış. Yani silver daha bir korozyonlanmaya, paslanmaya dayanıksız. Gold ortada yer alıyor ve siyah olan, onun bir değişik bir maddesi vardı. Titanyum diyeceğim ama değil herhalde. Tam bilmiyorum. Aklıma gelmiyor şu an. O zincir paslanmaya karşı daha dayanıklıymış. Tabii fiyatlar da bunlara göre değişiyor. Ben de tercihimi silver olsun. Hani paslanma, korozyon yapması çok benim için önemli değil ama yağı çok tutması, çok yağlamak zorunda kalmamam için X-ring bir zincir tercih ettim. Dediğim gibi bunlar çok sorulan sorular olduğu için, bu motosikleti almak isteyen arkadaşlar merak ettiği için bunları bir anlatayım dedim. Biraz ağır bakım değil de yarı ağır bakım gibi bir şey oldu. Çünkü motosikletin işte sübap ayarı mıdır, bilmem ne midir, bunlar böyle şeylere gerek duymadık. Daha kilometresi düşük, çalışması da gayet hoş. Onlar nasıl olur, yaptıracağım zaman onlardan da bahsetmek isterim size. Durumlar böyle. Arkadaşlar maliyetini merak ediyorsunuzdur. Şu an 2025 Mayıs ayındayız. Aşağı yukarı bir 15.000 liraya yakın parça maliyetim oldu. Rulmanlar, zincir dişli seti. Bir de şunu anlatmak istiyorum. Ben ilk defa bir demir parçasının yarıldığını görüyorum. Bunun orta sehpası yan sanayiymiş, orijinal değilmiş. Gerçi sonradan biz de yan sanayi taktık ama en azından yeni bir malzeme olduğu için. İşte ben test sürüşüne çıktım. Ustam bir kullandı. Dedi abi gel sen de bir bin bak. Dolaştım, geldim. Ya zincire falan bakayım, aşağısına eğileyim falan derken orta sehpanın çatlamış, yarılmış olduğunu gördüm. Ya ekstradan bir 5.000 lira falan da ona masraf yaptık. Şimdi hep bana soruyorlardı. Ya bunun bakım maliyeti nedir? Nerede bakım yaptırıyorsun? Ya burası benim yaşadığım yere yakın olduğu için burayı tercih ettim. Ustayla da aramda iyi bir sinerji oluştu. Temiz, güzel iş yapıyor. Hani bazen içiniz ısınmaz, kanınız kaynamaz, orada bir şey yaptırmak istemezsin. Ya şu ana kadar da beni hiç kırmadı. Metin'le sizin aracınızda teşekkür ediyorum. Bugün niye geldim ustanın yanına? Arkadaşlar uzun yola gideceğim. Aydın'dan çıkıp Ankara üzeri Kastamonu'ya doğru gitmeyi planlıyorum. Son kontrolleri yaptık. İşte anlattığım gibi orta sehpanın bağlantılarını kontrol ettik yeni taktığımız için. Zincir dişli seti yeni değiştiği için hafif bollaşma olmuş. Onları hallettik. Gerekli ayarlamaları yaptık. Gidon biraz önde gibiydi, onu ayarladık. Yani uzun yol için gerekli olan her şeyi yaptık. Macera rotalarına tam hız devam ediyoruz. Umarım bazı soruların cevaplarını verebilmişimdir. Dediğim gibi sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda belirtin. Instagram'dan DM atabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Motosikletle kalın, hoşça kalın arkadaşlar.